Demirci dediği zaman çok da fazla muteberlik görmüyor. Bir iki tane yaptığımız bir şeyleri gösteriyor. Sonra bana diyor ki ben anlamıştım zaten sizde bir şey olduğunu. Yani sen demirciyim diyorsun ama siz demirci falan değilsiniz diyor. Demirciliği bırakın. Bir zaman hep insanlara biz farklı bir şey yapıyoruzu gösterebilmek, anlatabilmek için ferforjacıyız diyorduk. Şimdi insanlara diyorum ki ben evet demirciyim. Sene 1978 Adapazarı'nda abilerimizle birlikte meslek hayatımıza tornacı olarak başladık. Tornacı olduğunuz için her bir işle uğraşmak zorunda kalıyorsunuz. Yani bunun içerisinde otomotiv de giriyor, makine de giriyor, birçok dal giriyor. İstanbul'a geldiğimizde İstanbul'un eski ustaları var, iyi ustaları var. Yeni bir sanayi kurulmuş. Biz de o sanayide bir atölye tuttuk. İstanbul'un o eski arabaları, ne kadar eski o dolmuşları varsa bunların piyasada bulunamayan parçalarıyla atölye meşgul. O dönemlerde daha çok yardımcı elemanlar. Kamyonlar geliyor, efendime söyleyeyim, işte bir gemi parçası geliyor. Bir santral işi geliyor, makine işleri geliyor. Her gün başka bir iş. Yine bir iş var, bunu kim yapar diye getirmişler. Bir mimari ofisin merdivenleri yapılacak. Bir köprü yapılacak, bu köprü açılacak, kapanacak. Yaptık, bitirdik. Mağazaya girdik, baktık demirden bambaşka şeyler yapılmış. Soruyorlar işte şu parçayı yapar mısın? Diyorum ki yapmam. İşte bir başka bir parça gösteriyorlar, bir sandalye gösteriyorlar, bir mumluk gösteriyorlar. Yapmam. En son ben bir şey sorabilir miyim dedim. Tabii dediler. Şu sandalyeyi kaç paraya yaptırıyorsunuz dedim. İşte ben 1 lira hesap ediyor isem atıyorum. O dedi ki 5 lira. Ha. Peki şunu kaç paraya yaptırıyorsunuz? İşte onu da 3 lira. Ha, tamam. Peki ben yaparım dedim. Demin yapamıyordun dediler. Dedim ki temini boş verin. Yaparım. Ve dolayısıyla ismini bile bilmediğimiz bir işe giriş yaptık. Bu işi bir tek biz yapmıyoruz. Bu işi yapan demek ki birileri var. Bunları araştırmaya başladık. Dediler ki yukarıda bir adam var, bir usta var. O da böyle şeyler yapıyor, sizin yaptığınız şeyler gibi. Gittik ona sorduk. Dedik usta nedir bu? Dedi ki bu çok eski bir kültür. Avrupa'da var, bir dönem bizde de olmuş ama şu an birkaç kişi yapıyor. İşte Filan Usta, Ali Usta, Salih Usta, Aydın Usta. Gittik bunları ziyaret ettik. Baktık hakikaten keyifli, güzel. Biz de bir şeyler yapıyoruz ama onlar daha güzel şeyler yapıyor. Yaptığınızın iyi ya da en iyisi olması gerekiyor. Bu şekilde hep en iyi araştırmanın, hep en iyi yapmanın, hep düzgünü yapmanın, hep kaliteliyi yapmanın peşine kapıldık. Sorduk çevremize. Dedik ki nerelerden bilgi alabiliriz? Yani Türkiye'de nerede görürüz? Dünyada kim yapmış? Birisi Fransa dedi, birisi İtalya dedi. İtalya'da bir işimiz vardı zaten. Dedik ki biz gidelim İtalya'ya. İtalyanlar bu işi nasıl yapmış? İnceleyelim, araştıralım. Bir fotoğraf makinesi aldık. Gittik İtalya'ya. Gördüğüm ne kadar demir varsa fotoğrafladım. Ondan sonra döndüm, geldim. Fotoğrafçıya gönderdik makaraları, hepsi yanmış. Bir tane fotoğraf alamadık. Derken bu dizayn, tasarım işi de bize kalmış oldu. Yaptığımız her şeyi tasarlamaya başladık. Nereden yararlanmış bu iş? Doğadan çıkmış. Bir ağacın dalı nasıl çıkar? Onu taklit ettik. Rahmetli Servet Somuncuoğlu'ndan da duymuştum. O da rahmetli oldu. Muzaffer Sarısülük'tü galiba. Gallemit isimli bir kitabını da yazmıştı onun Servet Somuncuoğlu.
Ondan bahsederken o bir kam, İdris'cim demişti. O bir kam. Demiri eritmek, demiri işlemek zor olduğu için demircilere de aynı zamanda doğaüstü, bilgin gözüyle bakılmış. İşte burada kamlık devreye girmiş. İşte kam demişler. Böyle de bir geleneği var demirciliğin. Acaba dünyada kim neler yapıyormuş diye onları merak ettim. Yurt dışında birçok organizasyon var konuyla alakalı. Yavaş yavaş da davet almaya başladık. Kendimize en uygun, en yakın, en kolay neresi diye baktığımızda Ukrayna'da bir organizasyon çıktı. Buradan da yoğun davetler alıyorduk. Önce bir gözlemledik. Evet, biz iyi ustalarız, iyi şeyler yapıyoruz ama heykel yapmıyoruz mesela. Bizim demircilik tanımının içerisinde heykel yok. Sonra döndük geldik Türkiye'ye. İşte ben anlattım abime, durum böyle böyle. Bir şey hayal ediyoruz, bir şey düşünüyoruz. Bakıyoruz ki yapılmış. Dedik ki kılıç yapalım. Güzel bir Türk kılıcı yapalım. Hani biz heykel obje yapamayız. Bizim de böyle bir katkımız olsun bu festivalde, böyle bir şey çalışalım. Çok güzel bir kılıç gördüm. Birisi çok güzel bir kılıç yapmış. Adresi de yakında bir yerde, hemen atladım gittim. Bekir Çankırı diye bir usta. O da bizim gibi esnaf. Türk kılıçlarına, Türk bıçaklarına meraklı. Fakat kılıcın çeliğini yapmakla bu iş bitmiyor. Bunun sap kısmı var, balçağı var, işlemeleri var. Kılıçla da bu festivalde Türkiye'yi layıkıyla temsil edemeyeceğimizi anladığımız için ne yapalım derken festival zamanı geldi, davet ettiler, gittik. Bir öğrendik ki daha önce tema verilmiş. Dediler ki temamız aşk ve bir ay önce bu tema belirlenmiş, duyurulmuş ama biz bunu iş yoğunluğundan takip etmediğimiz için temanın da işte orada oluşturulduğunu zannettiğimiz için bir çalışmamız olmadı, bir hazırlığımız olmadı. Demirden biz kapı yapıyoruz, merdiven yapıyoruz, güzel aksesuarlar yapıyoruz, avizeler yapıyoruz, hakikaten yapıyoruz ama bizden aşk isteyen olmadı. Demirden aşk nasıl yapılır? Akşam kafeteryada bir kahve içerken onun dumanından bir şey yakaladık. Malzemeler istedik. Mesela 40'a 10 malzemeyle biz bir iş yapacaksak 40'a 10 malzeme yok. 50'ye 20 malzeme geldi bize. Sonradan anladık ki herkes kendi malzemesinin hazırlığıyla geliyor. Bizim formlarımıza uygun malzeme gelmemiş, o malzemeleri bizim formumuza, ölçülerimize uydurmak için dövüyoruz, çalışıyoruz. Zaman kısa. Zaman kısa, efendime söyleyeyim, insanlar eğleniyor, ciddi bir yığılma var, ciddi bir seyirci var. Böyle de bir baskı var üzerimizde. Eser ortaya çıktıktan sonra artık çalışmamız da bitmiş, o kalabalık dağıldı. Birisi geldi, dedi ki, kardeşim, senin aşktan anladığın bu mudur yahu? Bizim adımız geçmedi ödülde. Bir de yoğun ilgi var ya, bu yoğun ilginin karşısında diyorsunuz ki illaki biz bir ödül alırız. Bir dahaki sene yine tekrar davet edildik. O yılda güzel bir derviş figürü tasarladık. Gittik, artık biz de rahatız. 2. yılda katıldığımızın en iyi plastik sanatlar ödülünü aldık. Ondan sonraki yılların tamamında yaptığımız objelerin, heykellerin tamamına ödül aldık. Dünyada hiçbir zaman savaş, kaos, huzursuzluk eksik olmamış. Böyle olunca bizim festivallerin konuları genelde barış, huzur, sevgi üzerine. 2015'te konu kuşlar idi. Her türlü kuş yapabilirsiniz ama yaptığınız şeyin bir anlamı olması lazım. Herkes tarafından takdir edilir bir tarafı olması lazım. Bir leylek aklımıza geldi. Leylek de bütün kültürlerde barış getirir, mutluluk getirir, baharı getirir, çocuk getirir. Her yerde bu şekilde. Gittiğimizde de aynı şeyi gördük. Leyleğin ağzına da bir tane zeytin dalı gene işte demirle işleyip bu leylekte huzur ve mutluluğu getirsin diye o leylekle de en iyi heykel ödülünü aldık. Çevremiz, arkadaşlarımız, işte müşterilerimiz, mimarlar falan geldiler, çok beğendiler, çok heyecan duydular falan ama acaba bunun ölçüsü ne? Yani bunu bilerek mi söylüyorlar, bilmeden mi söylüyor? Biz de baştan çok ciddiye almadık işte bu. Ödülleri de çok ciddiye almadık. Kimseye de duyurmadık bunları. Bir
vesileyle Paris'te de bir sergiye katılmış oldum. Paris'e gittik. Paris'te baktık ki hakikaten ilgi görüyor. Verona'da bir organizasyonda yine sergiledik. Orada da ilgi görüyor. Sonra sanat tarihinden anlayan arkadaşlarımızı yorumlaması için davet ettik. Dedik ki onlara, ya işçilikleri çok daha iyi. Biz bir el yapıyoruz. Mesela adam o elin damarlarını yapıyor. Öyle bir el yapmış ki yani biz onu yapamayız. O adam ödül almıyor, biz niye ödül alıyoruz? Yani bizi ödül alarak organizasyonun içerisinde tutmak için mi bize ödül veriyorlar? Yoksa gerçekten bir şey buldukları, bir şey gördükleri için mi biz bu ödülleri alıyoruz? Ortak kanaat şu oluştu, her yaptığınız işin bir hikayesi var. Vaktimillis elinde bir tane taşla geliyor. Uzaktan gösterdi. Neye benziyor dedi. Dedim koça benziyor. Tamam dedik, şey bitti artık. Yapacağımız şey hazır. Koça biz benzettik ama onu biraz daha belirgin bir şey olması gerekiyor. Herkesin anlayabileceği, herkesin görebileceği. Bir boynuz yapalım. İyi boynuz yapalım ama demirden boynuz. Her türlü boynuz yaparsınız. 2 tane demiri kıvırırsınız, figür yaparsınız ama şimdi saç örgüsü yuvarlak bir metalde uygulamak çok kolay. Fakat yassı bir metalde saç örgüsünü uygulamak biraz düşünce ve işte ustalık gerektiren, beceri gerektiren bir şey. Festival alanına gittik. Tabii festival alanına gittiğimizde her ne kadar biliyor olsak bile oradaki festivale katılan ülkeler, festivale katılan kişiler, sanat kültürleri, sanat geçmişleri olan kişiler, bunların içerisinde çok iyi bir şey yapmak gerekiyor. Saç örgüsünü St. Petersburg'dan işte çok iyi bir sanatçı diyeceğim. Onu davet ettik. Dedik gel sen de bizimle bunu yap. İşte anlattık. O hemen kavradı mesela nasıl yapıldığını. Tamam dedi. Mesela Alman geldi. Alman inceliyor. Ben Alman'ın benden çok daha iyi olduğunu hayal ediyorum. Sonra dedik ya bunu nasıl yaptınız? Dedik gel. Isıt. Bak şunu şöyle kıvıracaksın, bunu böyle kıvıracaksın. Alman tamam dedi, gitti. Diyoruz ya çok iyi ustalar, çok iyi sanatçılar ama farkına varıyoruz ki biz de biraz onların içerisinde bir şeyler öğrenmeye başlamışız ya da yerimizi almaya başlamışız. Yurt dışındaki arkadaşlarımızın bizi takdir etmesi, bu takdir duygusu, teşvik etmesi bizi bu noktaya getirdi. Onlar Türk denince hakikaten çok iyi demirciler hayal ediyor ama biz görüyoruz ki hakikaten ülke olarak biz demirciliği ihmal etmişiz. Bunu yaşatmak lazım, bu işi sevdirmek lazım. Bu kapsamda da kendi çocuklarımızdan başlayarak mesleği tanıtmak, öğretmek, sevdirmek için elimizden ne gerekiyorsa yapıyoruz. Bize derler ki ya, yani gidiyorsunuz kardeşim dünyanın her bir yerine bir sürü para harcıyorsunuz. Ne anlıyorsunuz? Ne kazanıyorsunuz? Yani insanlar hep şey olarak bakıyor. Bir yere fuara gidiyorsunuz. Hani bir fuar bir gelirdir, bir beklentidir ya. Ben de şöyle söylüyorum. Ben buradan diyorum uçağa binerken demirci Orhan olarak biniyorum ve ben bunu hep söylerken kendime bile duygulanırım. Ve orada uçaktan festival alanına daha gelmeden uçaktan indiğimde heyet bizi karşılar ve karşılarken de beni sanatçı kimliğimle karşılandığımı fark ediyorum. O duyguyla, o hisle, o işte 3-5 günlük oradaki festivalin işte koşuşturması, ortamı ile ben orada sanatçı kimliğimle geziyorum. Ben tekrar sanatçı kimliğimle uçağa biniyorum ve Türkiye'ye indiğimde demirci Orhan olarak hayatıma devam ediyorum.